20'li yaşların adeta bir finansal bataklık olduğunu hepimiz biliyoruz. Etrafınızdaki herkes alamayacakları pahalı arabalar alıyor, belki de bir kahvecide çalışmaya bile yaramayacak diplomalar için bankadan borç alıyor ve bir şekilde kendilerini kahvaltıda pastırmalı tost yemenin makul bir harcama olduğuna ikna ediyor. Siz de muhtemelen merak ediyorsunuz. Paranızla farklı bir şeyler mi yapmalısınız, yoksa haftada 3 kere yemek sepeti siparişi verirken param yok diye yakınan insanların saflarına mı katılacaksınız? Size söylemem gereken gerçekler var. 20'li yaşlarınızda yaptığınız alışverişler, 30'lu yaşlarınızda rahat bir şekilde mi, yoksa hala maaştan maaşa yaşayarak mı geçineceğinizi belirleyecek. Çoğu insan bunu tamamen yanlış anlıyor. 20'li yaşların parayı harcama zamanı olduğunu, 30'ların ise ciddi olma zamanı olduğunu düşünüyorlar. Bu, maratona hazırlanmaya yarıştan bir gün önce başlamak gibi bir şey. Tabii ki harcamalar yapacaksınız ama gerekli olan harcamalar yapmalısınız. Benim adım Andaç ve neden bazı insanların finansal çarktan kurtulduğunu, diğerlerinin ise tüm hayatları boyunca o çarkta koştuğunu analiz etmek için çok fazla zaman harcadım. Eğer banka hesap bakiyenizin her ay aynı kasvetli rakamın etrafında dolaşmasını izlemekten bıktıysanız, abone olduğunuzdan ve beğen butonuna bastığınızdan emin olun. Çünkü bugün kelimenin tam anlamıyla tüm finansal geleceğinizin rotasını değiştirebilecek 7 alışverişten bahsedeceğim. İlk alışveriş bir yan gelire yapılan yatırımdır. Biliyorum, yan gelir bir alışveriş değil ki, diyorsunuz. Ama dinleyin. En başarılı yan gelirler düzgün başlamak için ön yatırım gerektirir. İster fotoğrafçılık ekipmanı, ister web sitesi, ister hizmet işi araçları, hatta değerli bir beceri için kitaplar ve kurslar olsun, bir yan gelir başlatmak neredeyse her zaman önce biraz para yatırmayı gerektirir. 20'li yaşlarınızda bu, finansal rotanızı daha hızlı değiştirebilir. Yan gelirlerle ilgili güzel olan şey, 20'li yaşlarınızda muhtemelen bir ipoteğiniz, çocuklarınız ya da bir sürü mali yükümlülüğünüz yok. Risk alabilirsiniz. Başarısız olursanız hızla toparlanabilirsiniz. Ama başarılı olursanız bir daha para konusunda endişelenmemeniz gerekebilir. İkinci alışveriş endeks fonlarına yatırım yapmak, özellikle de bireysel emeklilik sistemi gibi vergi avantajlı bir hesap üzerinden. Bileşik faizin gücünün gerçekten ortaya çıktığı yer burası. 20'li yaşlarınızda nihai haksız avantaja sahipsiniz. Zaman. Size aklınızı başınızdan alacak bir matematik göstereyim. 22 yaşında başlayarak ayda 3.000 lira bir BIST 30 endeks fonuna yatırırsanız ve bu yatırım yıllık ortalama %15 oranında büyürse, 67 yaşına geldiğinizde yaklaşık 190 milyon lira civarında bir portföyünüz olur. Günde yaklaşık 100 lira sizi finansal olarak tamamen başka bir sınıfa taşıyor. Ama 32 yaşına kadar beklerseniz aynı şartlarda elde edeceğiniz tutar dramatik şekilde düşer. Sadece 10 yıl geç başlamak uzun vadede onlarca milyon liralık fark yaratır. Endeks fonlarının güzelliği temel olarak yatırım dünyasının sıkıcı, güvenilir arkadaşları olmalarıdır. Sizi bir gecede zengin edeceğine dair söz vermiyorlar ama sürekli olarak çoğu aktif yönetilen fondan daha iyi performans gösteriyorlar. Düşük ücretleri var ve riskinizi yüzlerce şirkete yayıyorlar. Üçüncü alışveriş bir uçak bileti. Gençken seyahat edin ama stratejik olarak yapın. Bu, sosyal medyada havalı görünmek için tasarruflarınızı pahalı tatillere harcamak değil. Bu, bakış açınızı değiştirebilecek ve var olduğunu bile bilmediğiniz kapıları açabilecek deneyimlere ve bağlantılara yatırım yapmak. 20. yaşlarınızda seyahat etmek, başka hiçbir şeyin yapamayacağı şekilde özgüven oluşturur. Yabancı bir şehirde nasıl dolaşacağınızı, dil engellerine rağmen nasıl iletişim kuracağınızı öğrendiğinizde, hayat boyu size hizmet edecek bir tür özgüven geliştirirsiniz. Akıllıca yolu, kredi kartı puanlarını ve ödül programlarını en üst düzeye çıkarmak. Bir seyahat ödül kredi kartı alın, normal harcamalarınız için kullanın ve her ay tamamen ödeyin. Bu strateji aynı zamanda güçlü bir kredi puanı oluşturmanıza da yardımcı olur. Dördüncü alışveriş eğitim ama sizi 100 bin lira borca sokan türden değil. Kitaplar, çevrimiçi kurslar, atölyeler ve pazardaki değerinizi artıran diğer öğrenmelerden bahsediyorum. 100 liralık bir kitap, para hakkındaki tüm zihniyetinizi değiştirebilir. Birkaç bin liralık meşru bir kurs, gelirinizi binlerce lira artıran beceriler öğretebilir. Beyniniz 20'li yaşlarınızda en uyumlu. Bundan yararlanın. Beşinci alışveriş, 20'li yaşlarındaki çoğu insanı korkutan büyük şey. Gayrimenkul. Kuru fasulye alacak param yok, bir ev bırak diyorsunuz. Ama yaratıcı yollar var.
Gayrimenkul 3 ana mekanizma aracılığıyla servet oluşturmayı hızlandırır. Mülkler zamanla değer kazanır, kiralardan gelir elde edersiniz. Altıncı alışveriş sıkıcı gelebilir ama en önemli kararlardan biri ucuz, güvenilir ulaşım satın alın. Araba değil, ulaşım dedim. Büyük bir fark var. Bu farkı anlamak, ömrünüz boyunca kelimenin tam anlamıyla yüz binlerce lira tasarruf etmenizi sağlayabilir. Tabii ki de toplu taşımadan bahsediyorum. Çoğu insan başarılı görünmek için güzel bir arabaya ihtiyaçları olduğunu düşünür. 750 bin lira değerinde araçları finanse ederler. Acı gerçek şu ki, arabalar yatırım değil, değer kaybeden yükümlülükler. Bunun yerine 13 ile 15 yıllık bir Honda Civic veya Toyota Corolla için 250 bin ile 400 bin lira arası bir bütçe ayırın. Düzgün bakım yaparsanız 300 bin kilometre çalışır. Aylık 12.500 lira araba ödemesinden kaçınıp bu parayı %15 getiriyle yatırırsanız 30 yılın sonunda yaklaşık 85 milyon lira civarında bir servete ulaşabilirsiniz. İşte bu 20'li yaşlarınızda araba ödemesi yapmanın gerçek maliyetidir. Yedinci ve son alışveriş sağlığınıza yatırım. Bu sürekli gözden kaçırılır çünkü faydalar hemen belli olmaz. Ama sağlığınız başka her şeyi belirler. Ne kadar çok çalışabilirsiniz, hedeflerinizin peşinden ne kadar gidebilirsiniz ve inşa ettiğiniz servetten gerçekten keyif alacak mısınız? Pahalı spor salonu üyeliklerinden bahsetmiyorum. Çoğu 20'li yaşlarındaki insanın yenilmez olduklarını düşündükleri için görmezden geldiği temel şeylerden bahsediyorum. Enerji içecekleri ve fast food yerine iyi yemekler. Düzenli uyku, egzersiz. 20'li yaşlarınız önümüzdeki 10 yıllar boyunca hedeflerinizi destekleyecek ya da sabotaj edecek alışkanlıkları oluşturduğunuz zamandır. Sürekli yorgun, stresli veya önlenebilir sağlık sorunlarıyla uğraşıyorsanız, yatırım stratejiniz ne kadar akıllıca olursa olsun, düzgün uygulamak için enerjiniz olmayacak. İşte bu 7 alışverişi birbirine bağlayan şey, hepsi kısa vadeli tatmin yerine uzun oyunu oynamakla ilgili. Bileşik faiz konsepti sadece para için değil. 20'li yaşlarınızda aldığınız her iyi karar daha sonra daha iyi sonuçlara dönüşür. Geliştirdiğiniz her yan gelir becerisi sizi pazarda daha değerli hale getirir. Yatırdığınız her lira 10 yıllar boyunca katlanarak büyür. Ama bunun tersi de doğru. Kötü finansal kararlar olumsuz bir şekilde bileşikleşir. Kredi kartı borcu size karşı bileşir. Araba ödemeleri yatırım yapmanızı engeller. Sağlığınızı ihmal etmek, zamanla düzeltilmesi daha pahalı hale gelen sorunlar yaratır. 20'li yaşlarınızda akıllı alışverişler yapmak, akran grubunuzdan farklı olmaktan rahat olmanızı gerektirir. Arkadaşlarınız yeni araba finanse ederken ve kazandıkları her şeyi Instagram için harcalarken sıkıcı endeks fonları satın alıyor ve 5 yaşındaki Toyota kullanıyorsunuz. Onlar parasız olduklarından şikayet ederken sessizce 10 yıllar boyunca sizi destekleyecek bir temel inşa ediyorsunuz. Servet inşa eden insanlar herkesten daha akıllı değil. Hayatın başlarında daha iyi para alışkanlıkları geliştirdiler ve bileşik faizin ağır işi yapmasına izin verdiler. Bakın, ister akıllı finansal kararlar alın, ister almayın, 20'li yaşlarınız geçecek. Tek soru şu: 30 yaşına geldiğinizde paranızın nereye gittiğini merak ederek mi geriye bakacaksınız? Yoksa size hayatınızı nasıl geçireceğiniz konusunda gerçek seçenekler sunan bir temel üzerinde mi oturacaksınız? Bu 7 alışveriş sadece servet inşa etmekle ilgili değil. Gerçek başarının göze alamayacağınız şeylerle yabancıları etkilemekle ilgili olmadığını anlayan bir insan olmakla ilgili. Her sabah uyandığınızda gününüzle ne yapmak istediğinize karar verme özgürlüğüne sahip olmakla ilgili. Bugün bu alışverişlerden birine başlayın. Çünkü 10 yıl sonra ya kendinize teşekkür edeceksiniz ya da keşke yapsaydım diyeceksiniz. Videoyu beğendiyseniz kanala destek olmak için abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinir ve motive olurum. Destekleriniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.